Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda trend tabanlı FIB uzantısını ve USDT dominansın analizini yapacağız. Öncelikle şunu netleştirelim sevgili dostlar. Piyasa aşırı düştüğünde herkes korkar. Herkes bitti mi düşüş acaba diye düşündüğünde ama profesyonellerin baktığı şey şudur. Panik nerede bitiyor? Panik yeniden nerede risk? İnsanlar nerede tekrar risk alıyor veya para yeniden nerede giriyor? Bunu gözlemler. İşte burada USDT dominans bize piyasanın nabzını verir. Stabil coin piyasada güçleniyorsa insanlar riskten kaçıyor demektir. Yani USDT dominans yükseliyorsa bizim short pozisyonlar bakmamız gerekiyor. USDT dominans yükseliyorsa demek para altcoin'lerden çıkıyor demektir. USDT dominans bir direnç bölgesine geldiğinde ise şunlar olur. Stabil coin gücünü yani stabil coin gücü biter. Yani bir direnç noktasına takılmış demektir. Risk iştahı geri geliyor demektir. Bitcoin ve altcoin'lerde tepkiler verir. Yani yükselişler verir. En az %10, %15 gibi yükseliş tepkileri gösterir. Yani USDT dominans düşmeye başladığında long fırsatı doğmuş olur. Şimdi biz burada şunu netleştirmiş olalım. Ben bu ölçüleri nasıl kullanıyorum? Nerelere dikkat ediyorum? Bunu trend tabanlı FIB uzantısındaki bazı bölgelerle size anlatmak istiyorum. Şu an önümüzde USDT dominans grafiği var değerli dostlar günlükte. Şimdi benim dikkatimi çeken noktalardan birisi şu bölgeler. Şu bölgelerde bakın daha önce destek alıp yükseldiği bölgeleri göz önüne alarak hareket edeceğiz. Buralardan daha sonra aşağıya kırdığında bu destek bölgesini direnç olarak çalıştığı bölgeleri göz önünde bulunduraraktan trend temelli nasıl çizeceksiniz? Trend tabanlı fib uzantısını nasıl kullanacaksınız? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi dün Telegram grubunda da an ve an Bitcoin çakılırken ve altcoin'ler düşerken bunu özellikle sürekli paylaştım. Dedim ki şu bölge, şu bölge, şu bölge buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şurada araçlar bölümünde bir 2 üçüncü satırda yani üçüncü sütunda şurada trend tabanlı fib uzantısı var. Bunun kullandığım ayarlarını videolarda anlattım, kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki direnç bölgesine bir işaret bırakıyorum sevgili dostlar. Bakın buradaki direnç bölgesine yani daha önceki destek olan bölgenin artık direnç olarak çalıştığını görmüş oluyoruz burada. Hemen geliyorum bu bölgede benim trend tabanlı fib uzantısında kullandığım yerler 0.618, 1.13, 1.618 ve 2.272'dir yukarı yönlü çizdiğimde. Burada ne olur? 0.618 bölgesi üzerine herhangi bir coin fark etmiyor. Bunu genel analiz olarak da kullanabilirsiniz. 0.618 bölgesi üzerine tutunursa ilk gideceği uğrayacağı durak 1.13 bölgesidir. Birazdan göstereceğim üzerinde. 1.13 bölgesi sert kırılır ve üzerine tutunursa günlükte veya 4 saatlik zaman dilimlerinde 2.272 hedefi gelir. Yani şu anlama geliyor. USDT dominans hala yükselecekse altcoin'ler ve BTC, Ethereum gibi coin'ler düşecektir. Şimdi gelelim bunu nasıl çiziyorum? Bu kırılıma sebep olan, bakın bu kırılıma sebep olup burada bir kez tutunmuş, tepki almış, bir daha tutunmuş, yükselişe devam etmiş. Bu dipten bu düzeltme hareketinin olduğu bölgeye çekiyorsunuz sevgili dostlar. Bunu fitillerden çiziyorum. Daima da fitillerden kullanın. Daha sağlıklı sonuçlar alacaksınız. Şimdi ne yapıyor? Buradan bir yükseliş, bir düzeltme hareketi destek bölgesine yani aslında direnç bölgesini kırıp bu destek bölgesine oturmuş oluyor. Buradan biz ne demiştik? 0.618 bölgesine daha sonra şuradaki tabii önceki kıramadığı yerleri kırdığını gördüğümüzde şunu düşüneceğiz. Piyasada Bitcoin, Ethereum veya altcoin'lerden çıkmayı düşünmeniz lazım veyahut da short pozisyonuna dönmeniz lazım. Nerede? Şu bölgeyi kırıp yükselmeye başladığında sonra takip edeceğiniz bölgelerden bir tanesi 0.618 bölgesi üzerine tutunuyor mu? 0.618 bölgesi üzerine kırıp çıktıktan sonra günlükte veya 4 saatlik zaman diliminde üstünde mum kapanışları yaptıktan sonra ilk takip edeceğimiz bölge yani direnç olacağını düşündüğümüz bölge 1.13 bölgesidir. Bunun ayarlarını diğer videolarda anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Burası bizim için ne olmalı? Bakın ilk takılmasını düşündüğümüz yani
direnç olacağını düşündüğümüz bölge. Bu genelde hep direnç olarak çalışır mı? Bundan bahsedelim. Ne demiştik? Bakın bu bölge direnç olabilecek bölgelerden birisi. Bunu bir aklımıza yazalım. Şöyle. Yani direnç olabilecek ilk bölgelerden birisi 0,618 bölgesi aşıldıktan sonra yani 1,13. Burası sağlam kırılıp geçiliyor ise eğer bizim sonraki uğrayacağımız bölgeler yani TP'miz aslında biz bunu yükselişte kontrol ederken kullanıyoruz. Daha doğrusu ben kendim bu şekilde kullanıyorum. Anlatımlarını da detaylı isterseniz yine çekeriz. Burası bizim artık herhangi bir coin'in veyahut da en maksimum gideceğini düşündüğümüz bölge oradan sonra 1,13 bölgesine doğru düzeltme gelir. Genelde böyle olmuştur. TP 2,272 olarak takip ettiğim bir bölümdür. Ara bir direnç daha vardır. O ara direnç ise şu 1,618 bölgesidir. Bu da direnç olarak çalışabilecek bölgelerden birisi olur arkadaşlar. Takip ederken buna göre takip edeceğiz. Bu da bizim için neymiş? Ara dirençlerden birisi. Ben bu şekilde kullanıyorum. Özel ayarlarım bu şekilde. Ara direnç 1,618. Bunları kırarak gitmeye devam ediyor ise piyasa hala altcoin BTC anlamında düşüşe sebep olacaktır. Şu an biz kimin analizini yapıyoruz? USDT dominansın. USDT dominansı yükselirse altcoin BTC, Ethereum gibi paritelerde düşme söz konusu olur. Şimdi takibimiz gördüğünüz gibi neymiş? Tekrar kısa özet geçelim. Direnç bölgesi kırıldıktan sonra üzerine retest hareketiyle bu bölgenin aşılmasıyla ilk takip edeceğimiz 0,618 üzerine tutunuyor mu? Tutunamadan geri geldiği olur bazen. Düşüşe devam eder. Siz burada ne yapacaksınız? Bu bölgelerde olası bir senaryoda yani işlemin bu bölgesinde daha doğrusu ne yapacağız? Piyasada altcoin'lerde şunun aşağıya doğru düşmesiyle bizim long pozisyonlar aramamız gerekiyor. Eğer yukarı doğru devam ederse, kırılım getirip yukarı doğru giderse burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Short yönlü bakmamız gerekiyor. Mesela burada şundan bahsedelim. Grafik gelip bu bölgeye takıldı. Bu bölgeye takıldıktan sonra arkadaşlar ne yaptı? Aşağıya doğru hareketini devam ettirdi. Burada biz altcoin'lerde ne yapacağız? Long yönlü bakacağız. Eğer burası yukarı doğru kırıldı, takip edeceğimiz ilk bölge ne olacaktır? Short yönlü olacaktır ve 1,13 bölgesine doğru bu hareketini devam ettireceği için biz altcoin'lerde short yönlü hareket edeceğiz demektir ve bakın Telegram grubunda söylediğim yani 8,80 bölgesine USDT dominans takılmasını düşünüyorum. Buradan bir düşüş sergileyebilir. Burayı takip edin demiştim. Buradan şimdi bizim hareketimizin aslında 0,618 bölgesine doğru hareketlenmesi olacaktır. Bu güzel bir şey. Altcoin'ler ve BTC, Ethereum tarzı işlemlerde long pozisyon düşünülebilir. Burayı sağlam bir şekilde kırıp da şu bölgeye oturmuş olsaydı arkadaşlar yani geldik şuradan burayı açtık buraya doğru oturduk maalesef bu bölgeden sonra böyle 2,272'ye kadar gelir hala short pozisyonlarında durmamız gerektiğini söyleyebiliriz değerli dostlar. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bu kırılma sebep olan alttan düzeltme hareketini yaptığı bölgeye trend tabanlı fib uzantısını çekiyoruz. Takip edeceğimiz bölgeler öncelikle takıldığı direnç bölgesini aştıktan sonra 0,618 bölgesinde red yiyecek mi? Yerse biz altcoin'lerde long'a giriyoruz. Eğer burayı kırar yükselişe devam ederse 1,13 bölgesine doğru hala elimizdeki pozisyonları short tutuyoruz. Buradan bir tepki alıp aşağı doğru düşerse pozisyonu hemen kapatıp short yönünde dönüyoruz. Yani daha doğrusu bu düşerse long yönünde devam ediyoruz. Ama yükselmeye devam ederse altcoin'lerde Ethereum'da short pozisyonuna devam ediyoruz. Ama şunu belirtelim. Grafimizi çizdik, bölgelerimizi bahsettik. USDT dominansı yorumladık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Long şu şartlarda aranacak yani kısacası. USDT dominans güçlü dirençten red yiyor mu? Mesela güçlü dirençlerden birisi neydi? 1,13 bölgesiydi. Şöyle 4 saatlik zaman dilimine inersek rahatlıkla göreceğiz. Dirençtir benim için. Evet buradan bir red yedi. O zaman ne yapacak? Altcoin'ler yükselmeye başlayacak ya da BTC yükselmeye, Ethereum yükselmeye başlayacak.
Peki BTC destek bölgesine geliyor mu? Destek bölgelerinden birisi, hemen kontrol edelim. BTC'nin destek bölgelerinden birisine gelip gelmediğini de kontrol etmiş olalım. Tabii bu e, dirençleri kıra kıra indi ama şu bölgelerin destek olacağını düşünüyordum ki kanal yapısını da takip ederek düşüşü izlemiş olduk. Her kanal kırıldıktan sonra orta bandı, alt bandı hedefleyerek iner. Bu bölgeden destek bölgelerine geldiğini de görüyoruz. Devam edelim OSDT dominans üzerinden. Mum formasyonu veya hacimler bakılır. Orada yükselişin, bakın piyasada zaten bir yeşillenme söz konusu. Neden? 1.13 bölgesinden dediğimiz gibi USDT dominans bir red yemiş durumda duruyor. Tabii tek başına Fibo uzantısı yeter mi? Yetmez. Tek başına USDT dominans yeter mi? O da yetmez. Ama birlikte bunlar güçlüdür. Hacim girişi var mı? İşte USDT dominans direnç bölgesine mi geldi? BTC destek bölgesinde mi gibi dönüşleri bu şekilde ararız. Yani işleme bu şekilde girmemiz lazım. Bu şekilde işlem değerlendiren herkes kumar değil, strateji uygulamış olur. Mesela piyasa çok güçlü düştüğünü düşünürsek, bakın burada BTC zaten aşırı bir derecede düştüğünü görüyoruz. Herkes daima daha fazla düşeceğini söyler. Ama biz burada USDT dominansın zirveye gelip gelmediğini ya da direnç bölgelerine gelip gelmediğini belirlersek, FIB uzantısıyla, FIB trend temelli FIB'le ölçümünü yaparsak, bu bölgeleri takip edersek tepki mumları geliyor mu? O zaman bir long pozisyon aramış oluruz. Demek istediğim şey, USDT dominansı iyi analiz edeceğiz. Trend tabanıyla bu bölgeleri belirleyeceğiz ve gidişatına bakacağız. Dostlar, piyasada para kazanmak dipten almak değil. Düşüş ihtimali yüksek bölgelerde disiplinli işlem almaktır. Veya yükseliş ihtimali yüksek olan bölgelerde long pozisyon almak demektir. Bunu bu şekilde takip ediyorum. Trend tabanlı fib uzantısı ve USDT dominans birlikte kullanıldığında dönüşte panik yerine fırsat ararsınız. Long girişleri daima, yükselişleri bu şekilde bulursunuz. Stop veya hedefleri daha sistemli olmuş olur. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz, bu tarz analizlerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka eğitim videolarında görüşmek üzere. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz Telegram grubuna, aramıza da katılabilirsiniz. Hoşça kalın değerli dostlar. Görüşmek üzere.